Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlerle hem Sovyet tarihini hem de tüm dünya tarihini değiştiren bir gelişme olan Lenin suikastı konusunu anlatacağım. 1918 yılı genç Sovyet Cumhuriyeti için bir ölüm kalım yılıydı. Ekim devriminin üzerinden sadece birkaç ay geçmişti. Rusya'da iktidar artık işçi ve köylülerin elindeydi ve insanlık tarihinde yepyeni bir sayfa açılmıştı. Ancak bu zafer emperyalist güçler ve eski düzenin kalıntıları için kabul edilemezdi. Sovyet iktidarını devirmek için hem içeride hem dışarıda sayısız komplo kuruluyordu. Çarlık subayları, Beyaz Ordu mensubu çeteler, yabancı müdahaleler, sabotajcılar, eski düzenin çıkar çevreleri, genç Sovyet iktidarı daha doğar doğmaz bütün bu tehlikelerle yüzleşmek zorunda kaldı. Tam bu çalkantılı dönemde 30 Ağustos 1918 günü dünya işçi sınıfının ve Sovyet hükümetinin önderi Lenin, Moskova'da işçilerle buluşmasının ardından suikasta uğradı. Kurşunlar yalnızca Lenin'in bedenini değil, Sovyet iktidarının kalbini de hedef almıştı. Fakat bu olay Sovyet halkının direncini kırmak yerine daha da pekiştirdi. Bu videomuzda Sovyet devletini ve dünya sosyalist hareketini derinden etkileyen Lenin suikastına dair yaşanan olayları, nedenleri ve sonuçlarını da kapsayacak şekilde geniş bir şekilde anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. ...1917 Ekim devrimi ile birlikte iktidar işçi sınıfının eline geçmişti. Ancak bu zafer yalnızca bir başlangıçtı. Devrimden hemen sonra Sovyet hükümeti çok büyük baskılarla karşı karşıya kaldı. Brest-Litovsk Antlaşması'yla Almanya ile barış imzalanmış, fakat bu barış ülke içinde birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Sosyalist Devrimci Parti'nin sol kanadı anlaşmayı bir ihanet olarak görüyor, Lenin ve Bolşeviklere karşı açıktan düşmanlık yürütüyordu. Tüm bunlar olurken aynı zamanda eski Çarlık ordusunun generalleri iç savaş başlatmıştı ve emperyalist devletler bu grupları silah ve parayla desteklemekteydi. Sovyet iktidarı için bu dönemin en kritik özelliklerinden biri sürekli olarak sabotajlar, provokasyonlar ve devrim önderlerini hedef alan saldırıların yaşanmasıydı. Bu süreçte Petrograd ve Moskova'da pek çok Bolşevik kadro katledilmişti. Lenin ise bu dönemde sürekli fabrikalara gidiyor, işçilerle buluşuyor, onları hem moral hem de siyasi olarak güçlendiriyordu. Bu nedenle düşmanlar için Lenin, devrimi yok etmenin sembolik bir hedefi haline gelmişti. Lenin daha önce de suikast girişimlerine maruz kalmıştı. 1 Ocak 1918'de Lenin'e ilk suikast girişimi gerçekleştirilmiş ancak yara almadan kurtulmuştu. 22 Ocak 1918 günü ise suikast girişimi planlanmış ancak tüm Rusya karşı devrim ve sabotajla mücadele olağanüstü komisyonu yani bilinen adıyla ÇEKA komployu başarıyla ortaya çıkarmış ve suikast engellenmişti. Ancak 30 Ağustos günü Lenin suikast girişimine daha hazırlıksız bir şekilde yakalandı. Moskova'daki Mihailov fabrikasına gitmişti. İç savaşın ortasında işçilerin kararlılığını artırmak için onlarla buluşmak son derece önemliydi. Fabrikanın avlusunda yüzlerce işçi Lenin'i coşkuyla karşıladı. Lenin yaptığı konuşmada devrimci iktidarın karşı karşıya olduğu tehlikeleri uzunca anlattı. İşçilere Sovyet hükümetini savunmanın, üretimi artırmanın ve Kızıl Ordu'ya destek vermenin zorunluluğu olduğunu ifade etti. Konuşma bitince işçiler onu alkışlar içinde uğurladı. Lenin yine her zamanki gibi bir halk adamıydı. Ne özel güvenlik önlemleri talep ediyordu ne de kendisini halktan uzak tutuyordu. Tam arabasına binerken kalabalığın içinden bir kadın öne çıktı. Fanya Kaplan'dı. Suikast yapmayı politik bir yöntem olarak belirleyen Sosyalist Devrimci Parti'nin militanlarından biriydi. Fanya Lenin'e doğru 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Lenin'in omzuna, diğeri ise boynuna yakın bir noktaya saplandı. Lenin bir anda yere yığıldı fakat bilincini kaybetmemişti. Lenin ağır acılar çekmesine rağmen bilincini korudu ve devrim yolunda ölmek en onurlu ölümdür sözleriyle yoldaşlarına moral verdi. Yanındakiler hemen onu korumaya aldılar ve hızla Kremlin'e götürdüler. Saldırı haberi Moskova'da hızla yayıldı. İnsanlar sokaklara döküldü. İşçiler, askerler ve köylüler, kısacası tüm ezilen sınıflar Lenin'in başına gelen saldırıyı bir halk düşmanlığı olarak gördüler ve büyük tepkiyle karşıladılar. Lenin ağır yaralanmıştı.
Doktorlar kurşunun ciğerlerine zarar verdiğini söylüyorlardı. Ancak Lenin olağanüstü iradesiyle hayata tutundu. Bu milyonlarca emekçi için bir umut ışığıydı. Suikast girişiminde bulunan Fanya Kaplan hemen yakalandı ve sorgulandı. Kaplan, Sosyalist Devrimci Parti'nin sol kanadına bağlıydı. Lenin'i devrimi saptırmakla suçladığını söyledi. Sosyalist Devrimci Parti üyeleri, köylüleri Sovyet hükümetine karşı kışkırtıyor, yalan, yanlış vaatlerle kandırıyor ve Sovyet iktidarına karşı emperyalist güçlerle işbirliği yapıyordu. Sovyet araştırmaları Kaplan'ın tek başına hareket etmediğini, bu suikastın geniş bir örgütlü planın parçası olduğunu ortaya koymuştur. Daha birkaç gün önce Petrograd'da Çeka Başkanı Moisey Uritski suikast sonucu öldürülmüştü. Ve bunun gibi Bolşeviklere dair sayısız suikast Sosyalist Devrimci Parti üyeleri tarafından gerçekleştirilmişti. Yani Lenin'e yapılan saldırı aslında karşı devrimci dalganın organize halindeki bir hamlesiydi. Fanya'nın bu saldırıyı bireysel eylem yapma görüntüsü aslında Sovyet iktidarını yıkmak isteyen burjuvazinin ve emperyalizmin çıkarlarına da direkt olarak hizmet ediyordu. Çünkü devrimin önderini ortadan kaldırarak dünyanın ilk işçi devletini başsız bırakmayı hedeflemişlerdi. Lenin'in vurulması Sovyet hükümeti için bir dönüm noktası oldu. Halk Komiserleri Konseyi, işçi iktidarını savunmanın yalnızca cephelerde değil, şehirlerin içinde de kararlılık gerektirdiğini gördü. Bu olaydan sonra karşı devrimcilere karşı çok daha sert önlemler alındı. Çeka, sabotaj ve suikast girişimlerini bastırmak için direkt olarak yetkilendirildi. Sovyet hükümeti Kızıl Terör olarak bilinen politikayı ilan etti. Amaç, işçi sınıfının düşmanlarını basitçe sindirmek değil, onların saldırılarını direkt olarak kalıcı şekilde durdurmaktı. Çünkü iç savaş koşullarında en küçük bir tereddüt bile devrimin yıkılması demekti. Bu tedbirler Sovyetlerin hayatta kalmasını sağladı. Eğer bu önlemler alınmamış olsaydı genç Sovyet iktidarı iç savaşın ve emperyalist saldırıların altında ezilebilirdi. Bu dönemde Kızıl Terör kararının alınmasına dair Bolşevikler adlı Sovyet filmi bu konuyu çok güzel bir şekilde işlemiştir. Film kanalımızda mevcut. İlgilenenler için linki sağ üstte bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Sovyet halkı Lenin'in kanıyla devrimin bedelini bir kez daha gördü. İşçiler ve köylüler devrimi korumak, Lenin'i korumaktır şiarıyla daha da kenetlendiler. Kızıl Ordu daha büyük bir moral ile cephelerde savaşa devam etti. Lenin suikastı yalnızca Rusya'da değil tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Kapitalist basın bu olayı Sovyet iktidarını zayıf göstermek için kullansa da işçi hareketleri kısa sürede gerçeği gördüler. Devrim önderi halkıyla birlikteydi ve onu susturmak mümkün değildi. Dünya işçileri Lenin'in hayatta kalmasını kendi zaferleri gibi kutladılar. Avrupa'da sosyalist basın Lenin yaşadı, devrim yaşıyor manşetleri attı. Bu durum Sovyet iktidarının uluslararası alandaki gücünü artırmıştı. Lenin'in yaraları tam olarak hiçbir zaman iyileşemedi. Ömrünün sonuna kadar kurşunun bir kısmı bedeninde kaldı. Ancak bu yaralar dünya sosyalist hareketi için bir simgeye dönüştü. Lenin devrim için bedel ödemekten çekinmeyen bir lider olarak tarihe geçti. Bugün geriye dönüp baktığımızda bu olay yalnızca bir suikast girişimi değil, aynı zamanda işçi devletinin sağlamlığını sınayan bir an oldu ve Sovyet halkı bu sınavı başarıyla geçti. Evet dostlar, 30 Ağustos 1918'de yaşanan Lenin suikastı Sovyetlerin genç iktidarına yönelik en ağır saldırılardan biriydi. Ancak bu saldırı devrimi durduramadı. Lenin'in yaraları Sovyet halkının bilincinde bir bayrak gibi dalgalandı. Devrim düşmanları Lenin'i öldürmek istediler fakat başaramadılar. İşçi sınıfı ve köylüler Lenin'in ideallerine daha güçlü sarıldılar. O günden sonra Sovyetler Birliği devrimcilere karşı daha kararlı, daha güçlü ve daha disiplinli oldu. Ve bugün hala bu olay Sovyet halkının kararlılığını, disiplinini ve sosyalist inancı temsil eden bir dönüm noktası olarak hatırlanmaktadır. Umarım Lenin suikastını konu aldığımız bu videomuz sizlere yararlı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum.
diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolar da hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.